Tanrı ilk kez ateşin içinden konuşmuştu. Ama bir gün o sesi annenin kalbinde duydular. Gökyüzüne değil, bir kadına baktılar. Çünkü o yaşamın ta kendisiydi. Ona Meryem dediler, Isis dediler. Ama aslında hep aynı yüzü görmüşlerdi. Merhaba sevgili dostum. Bugün seni insanın Tanrı'yı ilk kez bir kadının kalbinde aradığı o zamana götürmek istiyorum. Tapınakların gökyüzüne değil toprağa doğru kurulduğu bir çağa. Kadının yalnızca doğuran değil, kutsalın ta kendisi sayıldığı bir döneme. O dönemde her doğum bir mucizeydi. Her anne bir tanrıça gibiydi. Ve insan Tanrı'nın yüzünü gökyüzünde değil, kendi doğduğu yerde aramaya başlamıştı. Belki de bu yüzden bütün inançlar farklı isimlerle aynı hikayeyi anlatır. Hepsi aynı sesin yansımasıydı. Yaşamı başlatan, affeden, koruyan o sonsuz kadın figürünün sesi. O dönemde insan Tanrı'yı hep gökyüzünde aramıştı. Bazen bir yıldırımda, bazen bir ateşte. Ama bir gün gözünü yere çevirir. Toprağa, suya, doğuma bakar. Ve orada kadının doğurduğunu görür. Karanlığın içinden hayat çıkardı. Ve insan o mucizeye dokunurken bir tür tanrısallığa tanıklık ettiğini düşünür. O günden sonra kadının bedeni kutsalın en görünür haline dönüşür. Her doğum ölüme karşı küçük bir zaferdir. Her çocuk insanlığın yeniden başlaması sayılır. Ve insan bu gizemi çözemedikçe kadına dua etmeye başlar. İşte o gün insanlığın kutsal anlayışı değişir. Tanrı artık gökyüzünde değil, doğanın nabzında atmaya başlar. Ve o nabız kadının kalbinde hissedilir. Kadim dünyada her kültür kendi kutsal kadınını yaratır. Sümer'de İnanna, Babil'de İştar, Anadolu'da Kıbele, Mısır'da Isis. Hepsi doğurganlığın, bereketin, sevginin ve merhametin simgesiydi. İnanna gökyüzüne çıkıp yer altına inen kadındı. Ölümle yaşam arasında gidip gelen bir köprüydü. İştar, savaşın ortasında bile sevgiyi temsil eden yüzdü. Kıbele, dağların kalbinde yankılanan o sonsuz ananın sesiydi. Isis ise sessizliğin içindeki bilgeliği taşırdı. Her biri insanın kadına yüklediği anlamı başka bir dille aktardı. Kadın hem doğurur hem uğurlardı. Yaşamın başını ve sonunu aynı ellerde taşırdı. Bu yüzden insan kutsalın döngüsünü onun üzerinden tanımladı. Çünkü kadın hem başlangıçtı hem de sondu. Bir yandan doğumu anlatır, bir yandan toprağın sessizliğini. Kadın doğayla aynı ritimde yaşar. Yağmur gibi yeniler, toprak gibi besler, ay gibi değişir ama hep geri döner. Bu döngü evrenin düzeniyle benzer. İnsan o ritimde yaşamanın sırrını sezdi. Her mevsimde başka bir yüzü vardı kadının. Bir bahar sabahı gibi gülümser, bir kış gecesi gibi susardı ve her haliyle yaşamı taşırdı. Bu yüzden tanrıçalar yalnızca doğuran varlıklar değil, evrenin kendisiydi. İnsan onları anlamaya çalıştıkça aslında doğayı anlamaya başladı. Binlerce yıl sonra eski heykellerin yerini resimler alır. Ama figürler çok değişmez. Bir kadın ve kucağındaki çocuk. Isis küçük horozu kollarında tutar. Onu sütüyle besler, dualarla büyütür. Yüzyıllar geçer ama o sahne değişmez. Aynı duruşta, aynı şefkatle kucağında İsa ile yeniden karşımıza Meryem çıkar. Isis, göğün kraliçesi diye anılırdı. Sonra Hristiyanlıkta Meryem aynı ünvanı aldı. Isis'in başındaki hilal taç, Meryem'in resimlerinde parlayan hale oldu. İkisinin de elleri aynı şekilde uzanır. Aynı bakışla gökyüzüne dönerler. İnsan
Yüzünü değiştirdi belki ama anlamı hiç değişmedi. Çünkü anne figürü sadece doğuran değil, koruyan ve affeden anlamına da gelmişti. O dönemde kadın hem doğurgan hem bakire olarak anlatılır. Bu bir çelişki değil, bir simgeydi. Bakire kelimesi o çağlarda bedensel değil, ruhsal bir saflığı anlatır. Tanrı'nın insana dokunduğu en saf hal bir annenin kalbinde saklıydı. O yüzden Isis'te, Meryem de Tanrı'nın nefesiyle kutsanmış kabul edilir. Bu anlatımda kadın Tanrı'nın aracı değil, Tanrı'nın yeryüzündeki sesidir. İnanç onun bedeniyle somutlaşır ve insan kutsalı ilk kez bir annenin gözlerinde görür. O gözlerde hem yaşamın ışığı hem ölümün bilgeliği vardır. Kadın evrenin sessiz aynasıdır. İnsan o aynaya bakınca kendi varlığını hatırlar. İnsanın Tanrı'dan beklediği en büyük şey affedilmekti. Ve o affın sesi genellikle bir kadının sesiyle aynıydı. Doğururken acı çekerdi ama yine de severdi. Bu yüzden dinlerde merhamet kelimesi hep kadınla birlikte anıldı. İbranice'de rahamim, rahim kelimesiyle aynı kökten gelir. Yani Tanrı'nın merhameti bir annenin rahminde şekillenen o sessiz şefkattir. İnsan affedilmek istediğinde Tanrı'ya değil önce annesine döner. Çünkü affetmeyi en iyi o bilirdi. Ve böylece Tanrı'nın merhametini kadının yumuşak ellerinde öğrenmişti insan. Ve zaman değişir. Tanrıçalar susar. Tapınaklar yıkılır. Ama kutsal kadın yok olmaz. Sadece başka bir dilde, başka bir isimle anlatılmaya devam eder. Isis Meryem olur. Kıbele Azize'ye dönüşür. İştar'ın yerini rahibeler alır. Ama insanın kalbinde aynı arayış sürer. Kutsal kadın bir figür değil, bir hatırlayıştır. Bir sembol değil, bir özdür. İnsanın Tanrı'yı anlamaya çalıştığı en eski aynadır. Ona bakan hem Tanrı'yı hem kendini görür. Çünkü kadın yaratılışın dilidir. Doğumla ölümü aynı cümlede taşıyan tek varlıktır. Tanrı'yı gökyüzünde arayan sessizliğini duyar. Kadının kalbinde arayan yaşamın sesini duyar. Kutsalın evriminde kadın, insanın kendi kaynağını anlamaya çalıştığı aynadır. O aynaya bakan hem Tanrı'yı hem kendini görür. Belki de Tanrı insana en çok bir annenin elleriyle dokunur. O dokunuşta sıcaklık vardır, ışık vardır, bağış vardır. Ve insan o dokunuşta kendi kutsallığını hatırlar. Kadının kalbinde bir sır saklıdır. Tanrı o sırrı hiç açıklamadı. Çünkü bazı şeyler sadece hissedilebilir ve kutsal olan hep o hissin içindedir. Bu Kutsalın Evrimi serisinin 2. bölümüydü. Bir sonraki bölümde insanın kurtuluş arayışını konuşacağız. Mitra, Horus ve İsa. Farklı çağlarda doğan aynı kurtarıcı figürler. Gerçek kimdi? Efsane kimdi? Cevapları birlikte arayacağız. Videomu beğenip paylaşmayı unutma. Kendine iyi bak, hoşça kal.